Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu çantanın yapımını tüm detayları ile paylaşmak istiyorum. Yapımı gerçekten çok kolay. Haroşa düz örgü, hiç örgü bilmeyenlerin bile rahatlıkla örebileceği bir çanta. Uzun dikdörtgen bir parça öreceğiz. Daha sonra kenarından dikiş yapacağız ve çantamızda da böyle taban oluşturacağız. Gerçekten çok kolay. Tüm detayları size aktaracağım. İçinde bir adet mıknatıslı çıt çıt kullandım. Astarı da var. Hadi gelin başlayalım. Çantayı örmek için iki farklı renk kullanıyorum. Siz istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Daha fazla renk de tercih edebilirsiniz. Kalın ip tercih ettim. Ve ipime uygun şiş numarası tercih etmiyorum. Daha böyle sıkı sıkı olmasını istediğim için şiş numaramı küçük tercih ettim. Şiş numaram 4 numara tığ. Açıklama kısmına kullandığım ipleri, renk kodlarını ve yine şiş numaramı yazarım. Siyah renk ile başlıyoruz örmeye. Başlangıç ipimi biraz uzunca bırakıyorum. 110 santim uzunluğunda bırakalım. Bir de dikiş payı ekledim. 200 santim 2 metre uzunluğunda bir ip bıraktım. Şimdi ilmek atarak başlıyoruz. Herkesin ilmek atışı farklıdır. İstediğiniz gibi başlayabilirsiniz. Ben bu şekilde başlıyorum. Toplam 45 ilmek örüyoruz. 45. Şu anda dördüncüdeyim. 4 5 6 45 ilmek şişime attım. Başlangıç ipimin fazla gelen kısmını şöyle sarayım. Şimdi başlayalım örmeye. Haroşa örgüsü öreceğim. Hep kendime doğru örüyorum. Ters örgü. Şu şekilde. Bazıları hep düz şekilde örüyor. Böyle ters örünce daha haroşalar güzel görünüyor. Ben bu şekilde tercih ediyorum. Siz istediğiniz gibi örebilirsiniz. Kolay bir çanta. Örmesi de çok zevkli, düz. Bizi yormayacak bir çanta örüyoruz. Sonuna kadar gelelim. Evet, sona geldim. Sonuncu ilmeğimi bu başlangıçta örüyorum. Sonrasında sonuncu ilmeğimi ben örmeden şişime alıyorum. Şimdi yine aynı şekilde hep kendimize doğru örüyoruz. İlk ilmeği de örüyorum. Ben sonuncu ilmekleri örmüyorum. İlk ilmeği örüyorum. Şimdi ipimiz siyah renk görünmez diye düşünmeyin. Zaten kolay bir örnek. Hep kendimize doğru örülüyor. Diğer renge geçince daha net görünecektir. Devam edelim. Sonuna gelelim. Evet, son iki ilmekteyim. Ördüm. Bakın son ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Döndürüyorum. Burada örüyoruz. Yine kendimize doğru. Hep aynı şekilde örgümüz bitene kadar örgümüz hep böyle. Siyah renk ile örmeye devam edelim. Siyah renk ile şu anda ikinci haroşa sırasındayım. 3 sıra haroşa örelim. Sonrasında diğer rengimize geçelim. Aynı şekilde devam edeceği için göstermeyeceğim. Diğer renge geçişte görüşelim.
Evet, başlangıç ipim bakın sol tarafta, bu ördüğüm ip. Buradan sayalım. Haroşa sıramız şunlar. 1 2 3. Arkada 1 2 3 4 sıra. Bunda kafanız karışmasın. İpim şu tarafta olsun. Şimdi yeni rengime geçiyorum. Hemen örmeye başlıyorum. Yine kendimize doğru örüyoruz. Bu ipimi bu kadar uzun bırakmaktaki amacım şurada böyle bozukluk var. Onun için uzun bıraktım. İpinizi o kadar uzun bırakmayın. Aynı şekilde örelim. Sıramızın sonuna gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Yine örmeden alıyoruz. Örgümü döndürdüm. İlkini örüyorum. Sonuncu ilmeğimi örmüyorum. Hep aynı şekilde örülüyor örgümüz. Bundan sonraki kısımları göstermeyeceğim. Aynı şekilde uzun bir parça haroşa örgü örüyoruz. Devam edelim örmeye. İstediğimiz uzunluğa kadar gidelim. Sonraki aşamada görüşelim. Haroşa örgümü bu uzunlukta ördüm. Ölçüdeki temel aldığım nokta şu. Çantamı kare formunda bir çanta istiyorum. O nedenle şöyle ikiye katlayınca şuraya yine siyah renkten öreceğiz. Onun için şuraya kadar koyuyorum. Sonrasında mezuramı elime alıyorum. Öncelikle enini ölçüyorum. Bakın eni 29 santim. Boyunun da 29 santim olmasını istiyorum. Bakın boyu da 29 santim. Siz isterseniz dikdörtgen bir çanta da elde edebilirsiniz. Daha uzun örerseniz dikdörtgen olacaktır. Bu benim için yeterli. Şimdi siyah renk ile devam edelim. Sonraki kısımlarda yine görüşelim. Evet, siyah rengi elime alıyorum. Burada dikkat edeceğimiz nokta bakın. Şöyle düz yapınca şu kesik kesik çizgilerin aynı tarafta olması gerekiyor. Ben ön yüzünü burası belirleyeceğim. Yine bu kısım şurada da olsun. Şimdi siyah rengi elime aldım. Hemen başlayalım örmeye. Aynı şekilde yine devam edeceğiz. Kaç sıra örmüştük? Toplam 4 sıra, yani aynı genişlikte örelim. İpimizi keselim. Çantamızın sap kısmında görüşelim. 4 sıra haroşa ördüm. Şimdi ilmeklerimizi eksiltelim. İlk ilmeği ben örmüyorum. İkincisini örüp içinden geçiriyorum. Siz istediğiniz gibi kesebilirsiniz. Ben bu şekilde eksiltmemi yapıyorum. Böyle ilmeklerimizi keselim. Sonuna kadar geldim. Şimdi ipimi biraz uzunca kesiyorum. İçinden geçirip sabitledim. Saplarını en son örmek istiyorum. Şimdi kenar kısımlarını dikelim. Çantamıza çanta formunu verelim. Kenar dikişte görünmeyen bir teknikle dikiyorum. Şimdi siyah renk ile şurasını dikeceğim. Buralarını, burası hangi renkse onunla dikiyorum. Şurayı siyah ile burayı bej renk ile. Şimdi size göstermek için siyah renk ile
bej rengimi dikmek istiyorum. Daha net anlaşılacaktır farklı renk olunca. Yün iğneme ipimi geçirdim. Bakın tam şöyle karşılıklı gelecek şekilde dikiyoruz ve şu haroşalara bakın, tam şuralara bakın, haroşa sıramızın dilimlerine karşılıklı batarak eklememizi yapıyoruz. Şöyle ön yüzünden, önde de arkada da aynı şekilde görünecektir. Bakın bir sağ tarafa, bir sol tarafa, bu şekilde. Sonra sağ tarafa, sonra sol tarafa. Bakın, dikişimizi bu şekilde yapıyoruz. Aynı haroşa gibi hiç belli olmuyor. Siyah renk ile diktiğim için şu anda belli. Şimdi şurayı siyah ile burayı bej renk ile dikip geleceğim. İki tarafını da dikelim. Sonrasında çantamızın tabanı için bir işlem yapacağız. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Çantanın her iki yanını diktim. Bakın hiç belli olmayan bir dikiş. Diğer tarafı da bu şekilde. Şimdi çantamızın tabanını dikelim. Bir tarafını ben diktim. Taban yapmak gerçekten çok kolay. Bu yöntemi her yerde uygulayabilirsiniz. Çanta astarlarında da uygulayabilirsiniz. Şimdi arkasını döndürüyorum. Şurası bakın dikiş yaptığımız noktaydı. Dikiş yaptığımız çizgi burası. Tam burayı tabanla şöyle bir üçgen oluşturuyoruz. Ve burada tabanımızın payını ne kadar geniş istersek o kadar geriden dikiyoruz. Ben şu şekilde şurayı da ölçeyim size. Bakın taban genişliğini 8 santim istediğim için 8 santimden dikmeye başlayacağım. Daha geniş bir taban isterseniz büyütebilirsiniz ya da çantanızı daha büyük örmüşseniz daha geniş de tutabilirsiniz taban kısmını. Şimdi bu son ördüğüm ipimi kesmemiştim. Uzunca bir ipti. Bununla tabanını da dikelim. Dikeceğim kısım bakın şöyle 7. sıradan dikeceğim. Burası tam başlangıç yeriydi. 2 şu dişleri sayıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tam şuradan itibaren benim 8 santim oluyor. Şurayı şu taraftan dikeceğim. Tam şurayı ortalayıp şu çizgiden düz bir şekilde dikeceğim. Arkadan düz dikebilmek daha zor. Onun için bu taraftan 7. sıradan dikeceğim. Şu ipimi de şöyle şu tarafa doğru almak istiyorum. Evet, ipimi şuraya çıkarttım. Şimdi tam şöyle düz çizgi halinde şurayı ortalıyorum. Şuradan dikmeye başlıyorum. 7. sıranın çizgisi şurası. Şuradan önce bir sabitlemek istiyorum. Sonrasında düz dikiyoruz. Bu şekilde düz halde, düz çizgi halinde dediğim gibi şurayı takip ediyoruz. Şu şekilde düz halde dikelim, tabanımızı oluşturalım. Taban kısmını bitirdim. İki tarafı da diktim. Şimdi çantamızın bakalım duruşuna. Bakın tabanlar gerçekten çok güzel oldu. Şöyle çantamız formunu aldı. Şimdi saplarını örmeye başlayalım. Çantanın sapını siyah renk ile ördüm. Size daha iyi gösterebilmek için çantanın zemin renginde göstermek istiyorum. Başlangıç ipimizi uzunca bırakalım, saplarımızı aynı iple dikmek için. 6 ilmek örüyorum.
3, 4, 5 ve 6. 6 ilmek attık. Şimdi yine çantayı ördüğümüz şekilde örüyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6. Sadece ilk sırada şu sonuncu ilmeğimi örüyorum. Sonrakilerde sonuncu ilmeğimi örmüyorum. İlk ilmeği örüyoruz. Sonuncuyu örmeden sağ şişimize alıyoruz. Bakın, örmeden sağ şişime aldım. Bu tarafa geliyorum. Burada örüyoruz. Son ilmekleri örmüyoruz. Sapımız bu şekilde, çok kolay bir çanta sapı. Böyle devam ediyoruz. Size sapımızın genişliğini, uzunluğunu da göstereyim. Sapımın genişliği 4 santim genişliğinde. Uzunluğu ben elde taşımaya uygun uzunlukta ördüm. 26 santim, fakat şöyle uzatınca bakın esneme payı olacaktır haroşa örgüsü olduğu için. Ne kadar ince numara şişle örsem de esneme payı oluyor. Onun için şöyle uzatınca bile bakın 35 santime kadar uzuyor. Bu uzunluk benim için yeterli. Tabii ki daha uzun kolda takmak için de örebilirsiniz. Ona göre ayarlayacaksınız. Çantanın saplarını da dikmeden önce şöyle ilmek belirleyiciler işaretledim ki daha rahat dikeyim, kayma olmasın. Tam böyle çantamın bakın ortasından biraz kenarlara doğru, şurayı 3 eşit parçaya böldüğümü düşünürseniz daha rahat ayarlayabilirsiniz çanta sapını. Normal iğne ile diktim çanta sapını. Bunu da yine aynı şekilde dikeceğim. Siz de elinizde iğne ile dikin. Sonrasında astar kısmına geçelim. Evet, sıra geldi çantanın astarına. Astar dikimi de gerçekten çok kolay. Elinizde de çok kolaylıkla dikebilirsiniz. Astarını aynı çantayı ördüğümüz gibi uzun bir parça kesiyoruz. Bakın şöyle. Uzun bir parça, tam ördüğümüz uzunluk kadar. Kenarlarında tam, şimdi çantayı da ölçeyim size fikir de olsun. Çantamın genişliği 30 santim, kumaşımın genişliği 32 santim. 2 santim fazla pay verdim. Yine boyda da aynı şekilde, boyda da 2 santim fazla pay veriyorum. Uzun bir parça. Sonrasında bakın şöyle ikiye katlıyorum. Kenarlarını dikiyoruz. Aynı çantayı diktiğimiz gibi. Burayı elinizde iğneyle de dikebilirsiniz, gözükmeyeceği için. Tabanı da yine aynı çanta tabanında oluşturduğumuz taban gibi taban yapıyoruz. Gerçekten çok kolay. Bunu aynı şekilde astarda da uyguluyoruz. Çantayı monte ederken de şu baştaki kısmı şöyle ikiye katlıyorum ve şuradan çantayı dikiyorum. Kanalımda astar dikimini detaylı paylaşmıştım. Açıklama kısmına linkini eklerim. Siz de oradan bakıp çok rahatlıkla çanta astarı dikebilirsiniz. Astarı da bitirelim. Sonraki kısımda görüşelim. Çantayı bitirdim. İç astarını diktim. Gerçekten çok güzel bir çanta oluyor. Basit ve şık bir çanta elde ediyoruz. Takıldığınız yer olursa muhakkak yorumlarda belirtin. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.